Beyrut'tan günaydın. Nefis bir otelde kalıyorum. The Parisian Hotel, Beyrut'un göbeğinde. Hakkında çok şey anlatacağım ama önce hem bir turlayalım hem bir şeyler yiyeyim ben sabah kahvaltısında. Daha sonrasında hem oteli tanırız hem de ne yaparız? Beyrut'un altını üstüne getiririz. Beyrut'tan günaydın. Güzel bir pazar günü. Kahvaltıya biraz geç uyandım. Dün yoldan geldim, gece geldim. Bir de havaalanından buraya gelmek falan filan derken gece oldu zaten. Kahvaltıya da geç indim ama pazar tabii. Bugün hani onun keyfini çıkartmanın zamanı. Yine de kahvaltımı aldım. Kalanlardan bir kahvaltı yapıyorum. Yarın size oteli daha detaylı anlatırım. Çok merkezi bir yerde, çok iyi bir yerde. Beyrut'un gidilebilecek birçok noktasına yakın bir yerde kalıyorum. Çok keyifli bir otel. Otel hakkında zaten videoyu çekerim. Kahvaltı büfesini falan size ayrı anlatacağım. Burada bir günü nasıl geçirdiğimizi anlatan video böyle başlasın. Ondan sonrasında da zaten tamamen gösteririm her şeyi. Beyrut'tayız. Beyrut'ta nefis bir hava var. Gördüğünüz gibi böyle kısa kollarla gezme fırsatı ki sabah da var. Sabah erken saatler. Hafif deniz kıyısında biraz esinti olmasına rağmen hava çok sıcak. Gerçekten çok sıcak. 20 derecenin üstünde bir hava var. Şimdi otelden çıktım. Pazar günü dediğim gibi daha boş sayılır etraf. Ama ben yavaştan şöyle boş yollar da olsa biraz gezeyim istedim. Beyrut'a bilmiyorum bu kaçıncı gelişim ama Beyrut'ta ilk defa video çekeceğim. İlk defa Beyrut'ta video çekiyoruz. Ondan önceki ziyaretlerimde hatta izleyenler, dinleyenler varsa bir radyo programında, sevgili Canan'ın sunduğu bir radyo programında Beyrut hakkında bayağı bir şeyler söylüyorduk. Şimdi Beyrut'u gezmeye devam edelim. Herhangi bir ülkeye geldiğimde bunu İspanya'da da yaşamıştım, Almanya'da da yaşamıştım. Çok fazla böyle gösterilere denk geliyorum. Artık benim şansım diyelim. En azından gösteriye izin verilen ülkelerden bir tanesindeyiz. Beyrut'tayız. Beyrut'ta yine sol görüşlü bir gösteri var. Pazar günü bugün ve pazar günü o gösterinin arasında, şimdi arkamızda olan gösterinin arasında yollar kapatılmış. Hep beraber bir bakalım. Gösterinin içindeyim şu anda, göstericilerle birlikteyim ve genel olarak yanlarında yürüyen güvenlik görevlileri var, askerler var, polisler var. Onlar bu gösterinin güvenliğinin gerçekleşmesi için, gösteri güvenli bir şekilde gerçekleştirilsin diye yanında yürüyorlar ve onlarla birlikte yürüyüşçülerin can güvenliğini sağladıklarını söylediler. Ben dedim yasak mı bu? Neden bu kadar çok asker var? Hayır, onların güvenliğini sağlamak zorundayız. Burada böyle bir gösteri yaptıkları için dediler. Zaten izinli bir gösteri. Yollar kapatılmış. Valla savaş bölgesinden, gösteri bölgesinden bildiren televizyon muhabirlerine dönmek istemiyorum ama güzel, renkli bir görüntü var. Müzikler çok güzel. Her ne kadar sol tandanslı müzikler çalsa da Arap müzikleri eşliğinde çaldığında gerçek anlamda çok güzel bir hava katıyor. İşte bu da Beyrut'un renklerinden bir tanesi. Beyrut ve Lübnan tabii ki rengarenk bir ülke. Beyrut'a gelenlerin en fazla gördükleri, görmek istedikleri noktalardan biri burası.
Burası da Güvercin Kayalıkları'nın seyir terası. Tur araçları da şurada gördüğünüz gibi buraya geliyor ve daha sonrasında buradan insanlar Güvercin Kayalıkları'nı izliyorlar. Beyrut'a gelenlerin, Beyrut'u ziyaret edenlerin en fazla görmek istedikleri noktalardan bir tanesi Beyrut'un bütün tanıtımlarında kullanılan Güvercin Kayalıkları olarak bilinen bu bölge. Hemen şu sahil kısmında yer alan 2 tane kaya. Eski bir oluşum tabii bunlar. Kimilerine göre tarih öncesi çağlardan beri oradalar. Kimilerine göre 13. yüzyıldaki büyük depremler de bunda katkıda bulundu. Ortasında bir delik açılmış şekilde birazdan diğer taraftan göstereceğim. Buradan değişik bir açıdan göstermek istedim size. Bu 60 metre yüksekliğindeki kayalar Beyrut'un neredeyse simgesi haline gelmiş. O yüzden de Beyrut'a geldiğinizde downtown bölgesine uzak olmasına rağmen buraya Corniche bölgesinden yürüyerek ulaşabilirsiniz. Zaten keyifli bir yol. Azıcık yorulacaksınız belki. Yaklaşık 5 kilometre kadar deniz kıyısından nefis bir yerden, kordon boyu tadında bir yerden yürüyerek buraya gelebilirsiniz. Müthiş bir nokta gerçekten. Her zaman esiyor. Ben şu anda bu anonsu çekmek için buraya geldim. Çünkü rüzgar almayan nokta bulamadım başka. İşte burası Beyrut'un ünlü Güvercin Kayalıkları. Bununla ilgili hikayeyi Beyrut videosunda, yani Beyrut'u anlattığım radyo programında, turunu anlattığım radyo programında detaylarını da veriyorum. Onu da dinlerseniz hemen şuraya bırakayım onu. Şuraya ya da şuraya. Ve sizi şu anda Beyrut Güvercin Kayalıkları'yla baş başa bırakalım. Burası aynı zamanda Beyrut'un en çok selfie yapılan noktasıymış. Tabii ki ben de yaptım. Hemen burada büyük otelleri görüyorsunuz. Bunlar arasında bayağı ünlü oteller var. Ancak burası lüks otellere ev sahipliği yapmasına rağmen Beyrut'un downtown merkezine biraz uzak bir noktada. Yaklaşık 4-5 kilometre yürümeniz lazım. Şehir merkezinden biraz daha uzak. Daha aşağıdaki otellerde kalırsanız veya şehir merkezine, yani downtown veya Hamra arasındaki bölgede bir yerde kalırsanız bazı noktalara ulaşmanız daha kolay olabilir. Gerçi Beyrut çok büyük bir şehir olmamasına rağmen ulaşım konusunda sıkıntılı bir yer. Toplu ulaşım araçları yok denecek kadar az. Bu paylaşmalı taksiler veya minibüs tarzı bazı araçlar var. Onun dışında taksiyle gitmek zorundasınız. Benim konaklama yaptığım The Parisian Otel gibi o bölgede yer alan otellerde konaklarsanız bazı noktalara ulaşmanız da daha kolay oluyor. En uzak noktalardan bir tanesi çünkü burası. Buraya kadar yürüyorsunuz, keyifli bir yoldan yürüyorsunuz. Ancak özellikle dediğim gibi çok yürümeyi sevmiyorsanız buralar sıkıntılı olabiliyor. Böyle kocaman kocaman da binaların yer aldığı bir nokta burası. Corniche bölgesi Beyrut'un en güzel bölgelerinden bir tanesi çünkü yürüyüş yolu olarak gerçekten harika bir alan. Hem deniz seviyesinde yürüyorsunuz, o yukarıdaki kayalıklardan aşağıya doğru inmiş oluyorsunuz. Hem de uzun bir yol düzenlemesi, çevre düzenlemesi yapılmış ve işte yürüyüş yolu, bisiklet yolu olarak kullanılan burası ortaya çıkmış. Aynı zamanda buralarda da denize giren insanlar var. Yine şu yıkıntıların arasında eski, çok eskilerde yaşanmış çöküntülerle, depremlerle meydana gelen kayalık bir bölge burası. Corniche'te spor yapanlar çok fazla. İşte hayvanlarını gezdirenler var, köpek gezdirenler var. Onun dışında denize girenler var. Oturup denizi seyredenler var. Çok fazla yine balık tutan var. Balıklara baktım, küçük küçük, böyle çok da bilmediğim izmaritin böyle çok küçüğü gibi ama ne olduğunu da tam bilmiyorum. O tarz balıklar çıkıyor. Belki daha büyükleri de vardır ama en azından benim denk geldiklerim öyleydi. Yine özellikle hafta sonları ve akşam saatlerinde burası bayağı bir kalabalık oluyor. Hem yürüyenler hem dediğim gibi gezinti yapanlar, aileleriyle gezenler. Nefis bir yol ama burası. Sadece ben biraz sonra sanki yağmura yakalanacağım gibi. İnşallah yakalanmam. Çantamda hem bilgisayarım, işte kamera vesaire her şey ıslanacak bir dolu şey var yanımda. Etrafta da çok fazla oturacak falan yer yok. Havada gıpgri. Hadi bakalım. Hayırlısı.
Arkamda güneş var ama ön tarafa çevirirsem bakın. İki taraflı fırtına öncesi sessizlik gibi. Ne yapacağım bilmiyorum. İnşallah yağmaz. Hadi bakalım. Sadece el salla bak. Hello. Hello. What's your name? Muhammad. Muhammed. How are you? Do you speak English? No. No. Arabic. Arabic. Turkish. Flowers. No, flowers. But I don't need flowers. Çiçekçi çocuklar her yerde olduğu gibi Beyrut'ta da aynı. Ekonomik durum bozuk olunca sokaklar böyle çocuklarla ve insanlarla dolu. Yapacak da çok fazla bir şey yok. Evet, böyle devam ediyoruz. Burası uzun bir yol dediğim gibi. Beyrut hakkında aslında anlatılacak o kadar çok şey var ki bunların hepsinden bahsetmeye çalışacağım ama bazı şeyleri anlatırken başka yerlere gitsin de istemiyorum. Çok fazla tarihsel kısmına da girsin istemiyorum. Şimdi Korniş'i bir gezelim, bir yürüyelim. Daha sonrasında bir yerde oturup size belirli şeyleri anlatacağım. Neleri anlatacağım? Bunlardan bir tanesi, en önemlilerinden bir tanesi şu anda Beyrut'un içinde bulunduğu durum. Yani hem ekonomik durum hem siyasi durum. Biraz karışık. Bu karışıklığın ana sebeplerinden bir tanesi ekonomi. Ekonomik olarak aslında ülkenin tamamen batmış olması. Bankalar neredeyse tamamen kapalı. Dövizin ne olduğu belli değil. Her gün değişiyor. Şu anda 1 dolar, ben dün bozdum, 91.000 Lübnan pound ediyor ve çok ciddi bir para bu. Şöyle söyleyeyim, daha öncesinde sabit kur sistemi uygulanıyordu ve yıllar boyunca 1 dolar 1500 Lübnan pound'u olarak işlem görüyordu. Ancak şimdi daha geçtiğimiz ay 20-25 bin olarak işlem gören dolar 91 bine fırlamış durumda. Ama buna rağmen bir ucuzluk var mı? Hayır. Ama ülke ekonomisi darmadağın olmuş durumda. Çünkü maaşlar işte o doların karşılığı olduğu gibi artmıyor. Ama bir ton ürün vesaire doların doğrultusunda aynı şekilde dolarla birlikte artıyor. Dolar endeksine göre gidiyor ve bu durum ülkede çok büyük sıkıntılara yol açıyor. En büyük sıkıntılardan bir tanesi ne? Tabii ki enerji sıkıntısı. Ülkede neredeyse günde 22 saat elektrik yok. Yani Beyrut'ta 22 saat elektrik yok. Günde 2 saat, 3 saat. Tam olarak bilmiyorum ama buradaki lokal arkadaşlarıma sorduğum kadarıyla günde 2 saat diyorlar. 22 saat enerji verilmiyor kente. Ne yapılıyor? Her yerde ama bulabileceğiniz evler dahil her yerde, sitelerde, otellerde, restoranlarda her yerde jeneratör var. Ülkede bir uğultu var zaten jeneratör seslerinden. Bunlar da neyle çalışıyor? Mazotla çalışıyor, yakıtla çalışıyor, benzinle çalışıyor. Bu yüzden de ciddi anlamda bir enerji sıkıntısı var. Enerji çok pahalıya geliyor tabii. Sürekli yakıt parası veriyorlar. Evlerde ve otellerde işte enerjiyi sağlamak için jeneratör kullanıyorlar dediğim gibi. Ve böylece harcamalar da ailelerin boyunu aşmış oluyor. Elektrik parasından daha fazlasına geliyor. Yakıta verdikleri para, yakıtta dolar ölçüsünde arttığı için ülkede sıkıntı büyük, anlayacağınız. Bir ara bu yakıtın da buraya gelmesinden ve dolar karşısında işte bu kur sisteminin dalgalanmasından dolayı çok ciddi bir yakıt sıkıntısı da çekilmiş. Çok eski tarihten bahsetmiyorum. Çok yeni günlerde oluyor. Geçtiğimiz aylarda oluyor bunlar. Ve o sırada işte bu petrol istasyonlarında, benzin istasyonlarında deli gibi sıralar olmuş. 2 gün orada arabayı bırakıp gidenler oluyormuş. Yani daha sonrasında sıra geliyor ve alabildikleri yakıtta sadece 10 dolarlık yakıt almak için yapıyorlarmış bunu. Şimdi biraz daha bu ölçüde çözülse de, yakıt sıkıntısı çözülse de ülkede enerji sıkıntısı ve tabii ki ekonomik sıkıntı devam ediyor. Ülkenin en önemli yerlerinden bir tanesi burası. Korniş, ülkenin değil şehri. Ülkenin de sayılabilir aslında. Burası Beyrut Amerikan Üniversitesi'nin olduğu yerin yanından yürüyorum şu anda. Gerçekten ünlü bir nokta, iyi bir üniversite ve öğrencileri arasında da yine ünlü Beyrutlu kişiler bulunuyor.
Burası da Beyrut'un Zaytun Bey olarak bildiği, tanımlandığı ünlü yat limanı. Böyle bir noktası var. Aşağıda her marinada olduğu gibi bir takım fasiliteler, aktivite yerleri, dükkanlar vesaire var. Ve burası da Beyrut'un nefes alma noktalarından bir tanesi. Bir de önemi şu açıdan artık büyük. Burada çok büyük bir patlama oldu biliyorsunuz, hemen az ileride. Beyrut'taki bu patlamada yine bu bölge en çok zarar gören bölgeler arasında. Tabii onun hemen arka tarafı da, inşallah orayı da gösterme imkanım olur. Yine orası da en fazla zarar gören yerler arasında bulunuyordu. Yani limanın oradayız zaten. Patlamada biliyorsunuz limanda gerçekleşmişti. Burası da özel yatların bulunduğu ünlü Beyrut Yat Limanı diyelim biz. Bu arada yakalanmadım yağmura. Güneş açtı. O gri bulutlar bu tarafa doğru gittiler. En azından doğru tarafa yürümüşüm bu sefer. Bakalım. Şansım yaver giderse daha da açar hava, belki akşam üstüne kadar en azından hava biraz daha aydınlık olursa şimdi gideceğimiz yerleri çekme imkanımız veya daha iyi aktarma imkanım olur. Böylece bu videoda daha keyifli hale gelir. Bakalım. Normal şartlarda bu arkamda gördüğünüz yerden içeriye doğru giriliyor ve içeriye doğru girildikten sonra Yıldız Meydanı'na, Necmi Meydanı'na ulaşılıyor. Ama son olaylardan sonra, Beyrut'ta yaşanan olaylardan sonra burası tedbirli olarak içeri girilebiliyordu. Şimdi tamamen kapatılmış. Herhalde patlamadan sonra da direkt olarak bir etkilendi. Buradaki Beyrut Suk çarşısı da, Beyrut çarşısı da neredeyse ölü bir nokta haline gelmiş. Aslına bakarsanız içeride de çok keyifli noktalar vardı. Çünkü burası iç savaştan sonra yenilenen ve gözde haline gelen Yıldız Meydanı hem parlamentonun hem devlet yönetim binalarının falan olduğu yerdi. Şimdi asker kontrolünde kapalı bir sokak meydan olarak yaşamını sürdürüyor diyelim. İşte Beyrut'un simgelerinden bir tanesi de hemen bu bölge. Zaten burası Beyrut'un bu miras yolu olarak adlandırdıkları birkaç rotası var Beyrut'u gezmek için. Onlardan bir tanesinin hemen üzerinde bulunuyor. Şehitler Meydanı ve Beyrut'un ünlü cami. Şimdi yanına gittiğimde camiyle ilgili birkaç kelam ederiz. Şehitler Meydanı'nın da farklı özellikleri var. Şehitler Meydanı yine Beyrut'un aslında bağımsızlığında Osmanlılardan kurtulma aşamasında bir takım yaşadığı olaylarda burada Osmanlı valisi tarafından ya da o dönemki işte buraya atanan Osmanlıları temsil eden paşa tarafından idama gönderilen, yine bağımsızlık yanlısı Beyrut'un ya da Lübnan'ın diyelim bağımsızlığı için mücadele eden insanların cezalandırılması, idam edilmesiyle sonuçlanan bazı olayların anısına yapılmış ve burada Şehitler Meydanı işte Lübnanlı kimliğini oluşturmada kullanılan önemli detaylardan birisi olmuş. Ve bugün de günümüzde bütün gösteriler vesaire, siyasi gösteriler, siyasi bütün durumlar, olaylar, kargaşalar, kamplar, bütün gösterilere sahne olan nokta yine burası. Bu meydanın
bu kadar geniş bir alan, arazi olması ve hemen burada işte caminin de yapılacağı bir alan bulunması, yine bu meydanın boş bırakılması aslında tesadüf değil. Çünkü burada bir Roma dönemi agorası yer alıyor. Hemen altında, şurada da kalıntılarını görebileceksiniz. Zaten Beyrut'un, hatta bütün Lübnan'ın birçok yerinde Romalılara ait çok fazla sayıda eser, kalıntı, kazılar yapılan alanlar, arkeolojik alanlar var. İşte onlardan bir tanesi de aslında şehrin tam göbeği. Burası binlerce yıllık bir şehir ve hemen arkamdaki Muhammed El Emin Camii de Beyrut'un simgelerinden dedik. Evet, simgelerinden, ama çok eski bir eser değil. Burası yeni yapılmış bir eser ve şu anda Beyrut'un en önemli, en büyük camilerinden bir tanesi. Camisi hatta en büyüğü ve turistik noktalarından da bir tanesi. İçeriye girişte, buraya açık, burası gezilebiliyor. İçeriye girişte özellikle üzerinizi örtmeniz için kapıda, kadınlar için üzerlerini örtmeleri için kapıda şallar var. Onlardan alınıyor. Abaları üstlerine aldıktan sonra içerisi rahatça gezilebiliyor. Yine belirli dönemlerde tabii burada şimdi siyasi olayların neticesinde bazı yerler kapalı, bazı yerlerde başka uygulamalar var. Onlarla ilgili bir durum henüz uygulanıyor mu, şu anda var mı bilemiyorum. Ama özellikle ışıl ışıl bir şehir olan Beyrut bu ekonomik durumda şu anda karanlık bir şehre bürünmüş ve aslında El Emin Camii de bundan nasibini almış durumda. Hatta biraz önce anlattığım o enerji sıkıntısı, o bahsettiğim enerji sıkıntısı öylesine büyük boyutta ki trafik lambaları çalışmıyor. Trafik lambalarından geçmeye çalışırsanız trafik lambaları hiçbir şekilde çalışmıyor. Hatta araçların birbirleriyle olan ilişkisi camları açarak, bağırarak gerçekleşiyor. Hayatımda en azından şu dönem için söylüyorum, gördüğüm en fazla çarpık arabayı da burada gördüm. Yani çok fazla birbirlerine girmişler. Belki bunun etkisi vardır, belki daha önceden de böyleydi. Çok net bilmiyorum ama bu çok dikkatimi çekti. Bugün bayağı bir yürüyüş yaptım. Yürürken bayağı bir dikkatimi çekti. Beyrut benim fazla sayıda geldiğim şehirlerden biri. Birden çok kez geldim buraya. Bu gezilerin arasında en sönük hali bence şu anda. Yani özellikle bu ekonomik sıkıntı ve enerji sıkıntısı Beyrut'u bayağı bir vurmuş. Pandemi sonrası işte ülkenin zaten ekonomisi çok iyi yönetilen ya da işte parıltılar veren bir ekonomik duruma sahip değildi ülke. Ancak pandemi sonrasında da buradaki bu büyük patlama Beyrut'u neredeyse fişi çekilmiş bir makine haline getirmiş ve dediğim gibi ışıltısıyla ünlü, eğlence hayatıyla ünlü Beyrut karanlığa bürünüyor geceleri. Birçok yer zorunlu aydınlatılan yerler dışında ya da yaşanan, hayat sürülen yerler dışında birçok yerde tasarrufa gidilmiş. İşte bu elektrik sisteminin çökmesi de herhalde, bu trafik ışıkları sisteminin çökmesi de, sinyalizasyon sisteminin yine bu sıkıntıyla ilgili olduğu kanısındayım. Ancak şöyle bir şey söyleyeyim, eğlence hayatı, dışarıdaki kafeler, restoranlar, barlar, gece hayatı full devam ediyor. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Her yer ciddi anlamda kalabalık. Haftanın her günü kalabalık ve Beyrut yaşamaya devam ediyor. Hani çok klasik bir laf vardır, ben çok kullanmayı sevmem aslında bunları ama eskilerden gelmiş. Orta Doğu'nun Paris'i Beyrut gerçekten çok fazla böyle tanımlanmış. Beyrut gerçekten kendine özgü ve en azından Türkiye'den gelirken hem vizesiz gelinebilecek hem de çok yakın bir uçuşla birçok dönemde de ucuz fiyata gelinebilecek noktalardan bir tanesi. Ama Beyrut ucuz bir şehir mi? Bu kurlara, bu döviz dalgalanmasına rağmen aslına bakarsanız çok çok ucuz değil ama yine de Türkiye'de yapabileceğiniz birçok şeyi Beyrut'ta bir tık daha ucuzuna yine yapabilirsiniz. Eğlenceden, yemekten vesaireden bahsediyorum. En azından çok kaliteli, çok lezzetli yemekler yiyip çok kaliteli restoranlarda veya çok kaliteli kulüplerde, konsept barlarda takılma olanağınız olabilir. Şimdi buradan devam edelim bu meydandan ve Beyrut karanlığa bürünmeden önce ben de en azından karnımı doyurayım. Sinyalizasyon sisteminin lambalarını bile patlatmışlar. Tabii burası bu gösterilerin vesairenin yapıldığı bir yer aynı zamanda. Bu nedenden dolayı da bunlar da bu tepkilerden nasibini almış. Trafik ışıklarını şöyle gösterebiliriz. Arkam. Trafik ışıkları lambası direği artık yani. Sadece o kalmış. Şimdi Muhammed El Emin Camii'nin yanından geçiyorum. Burası normalde çok güzel aydınlatılan bir yer ama hani muhtemelen gecesi dediğim gibi aydınlatılmayacak. Beyrut inşallah yine o şaşalı günlerine çok hızlı geri döner.
Çünkü çok keyifli bir kent gerçekten. Şu anda da Hariri suikastine kurban giden kişiler ve Başbakan Hariri için yapılmış ve defnedilme suikaste uğradıkları noktadan sonra buraya defnettikleri yerin yanındayız. Hemen Muhammed El Emin Camii'nin yanında. Beyrut öylesine enteresan tabii bir yapı ki, özellikle Lübnan zaten öyle. İşte hemen bu Muhammed El Emin Camii yanında kilise aynı yerde bulunuyor. Zaten İç Savaş döneminde de özellikle Yeşil Hat olarak kullanılan bu bölgede tam buradan geçiyormuş ve Yeşil Hat boyunca çatışan taraflar ayrı ayrı taraflarda birbirleriyle yıllarca, 75 yılından itibaren uzun yıllar boyunca birbirlerine girmişler. Burada 150 binle 200 bin arası insan ölmüş bu çatışmalarda ve Beyrut o kanlı günlerden sonra günümüze bir barış yeri olarak sergilenmeye devam ediyor diyelim. İnşallah öyle devam eder. İnşallah insanların akılları tekrar tutulmaz. Şu anda Yıldız Meydanı'ndayım. Necmi Meydanı. Necme Meydanı. Necmi. Nasıl okunuyor? Necmi Meydanı. Ve Yıldız Meydanı gerçekten çok etkileyici bir yerde aslında yapıldıktan sonra. Gayet güzeldi. Ama tamamen artık bambaşka bir yer haline dönmüş. Burada hemen Lübnan parlamentosu yer alıyor. Yine Lübnan'a ait yönetim binaları var. Hükümete ait yönetim binaları var. İşte burada bir saat kulesi var. Saat kulesi, saati görüyorsunuz herhalde. Rolex. Saat Rolex. Hani böyle tamamen terk edilmiş bir yer burası. Sanki savaş sonrası bir görüntü veriyor ama saat Rolex. Ve Rolex güzel bir reklam yapmış bence. Yıldız Meydanı burada 6 tane sokak burada birleşiyor. 6 tane yol burada birleşiyor. Yukarıdan bakıldığında da böyle yıldız şeklinde gerçekten güzel bir şekilli var. Yukarıdan bakıldığında da güzel dizayn edilmiş, güzel peyzajı yapılmış bir meydandı burası. Ama feci bir hale gelmiş. Herhalde bu patlamadan sonra burada kafe, dondurmacı vesaire gibi dükkanlar da vardı. Onlar da tamamen bitmiş. Sadece askerlerin kontrolünde işte izin alarak bir kontrol noktasından geçilerek girilen bir yer haline dönmüş. O dediğim yerde burasıydı. En son su, kahve falan alıyorduk. Böyle bir yer haline gelmiş. Allah'ım yarabbim. Vay be. Terk edilmiş bir şehirde dolaşıyor gibi. Çok etkileyici. Gerçek anlamda çok etkileyici. Şimdi tamamen hükümet noktalarının, hükümete karşı protestolara karşı kapatılmıştı buradaki yerler. Girişler kontrollü sağlanıyordu. Şimdi neredeyse tamamen kapatmışlar. Bir iki yerden böyle tek tek geçiyorsunuz. Herhalde patlamadan sonra ya da bu ekonomik krizden sonra gerçek anlamda etkileyici hale gelmiş vallahi burası. Yıldız Meydanı'ndan çıkıyordum. Bir asker durdurdu beni. Neredensin dedi, nereden geliyorsun dedi. O sırada kameramı kapatmamı istedi. Ben de Türkiye'den olduğunu söyledim. Aa falan dedi, çok böyle ilgi gösterdi. İçeriye doğru, kulübenin oraya doğru geçti. Sanıyorum kameralar vesaire izliyor diye. Beni de çağırdı. O tarafa doğru geçtik. İşte depremden dolayı özellikle üzüntülerini belirtti. Benim nerede yaşadığımı sordu. Rütbeli bir askerdi. İstanbul'da
olmadığını ya da benim yaşadığım yerin de yine deprem bölgesine uzak olduğunu falan söyledim. Çok kötü dedi ama dedi İstanbul'da dedi gelecekte bekliyor dedi. Biliyorum dedim ama yapabilecek bir şey yok, orada yaşıyoruz. Tabii dedi, ne yapabilirsin? Aslında Beyrut da bu bölgelerden bir tanesi dedi. Geçmişte olmuş ama sanıyorum çok yakın tarihlerde, ben de çok hakim değilim o konuya. Yakın tarihlerde öyle bir şey olmamış ama çok üzgün olduğunu söyledi. İstanbul'da da nasıl yaşıyorsunuz falan dedi. Çok kalabalık orası dedi. Dikkat edin dedi giderken. Enteresandı ya. Hani insanlar nerede olursa olsun çok etkilenmişler ve gerçek anlamda çok üzüntüyle konuşuyorlar. Beyrut Souk denen çarşı öylesine hareketliydi ki şimdi tamamen bitmiş. Çok acayip bir yer haline gelmiş. Çok şaşırtıcı, çok acayip, çok etkileyici. Şimdi Beyrut'un tabii özellikle bugün gezdiğimiz noktaları böyle hem pandemi hem ekonomik sıkıntı hem sonrasındaki patlamadan dolayı her ne kadar böyle sessiz karanlık bir hale almış olsa da Beyrut hala çok eğlenceli, çok keyifli bir nokta. Geceleri gerçekten çok keyifli. Gidilebilecek yerleri sadece bu gündüz şu anda gezdiğimiz yerlerle kısıtlı değil. Çok fazla keyifli noktası var. Birçok eski benim bildiğim noktaların birçoğu patlamadan sonra ya patlamada zarar görmüş, yok olmuş ya da daha sonraki yine sıkıntıda iflas etmişler, kapatmışlar dükkanları. O yüzden ben de biraz yabancılık çekmiyor değilim. Ama Beyrut düzelecek ya. Her yerde umut yazıları var. Her yerde Beyrut'un nasıl bir şehir olduğuyla alakalı hatırlatıcı fotoğraflar var. Şehre hareketlilik, canlılık katmaya çalışıyorlar. Ama gerçekten inanılmaz etkileyici olmuş. Her yer, neredeyse her yer kapalı, harap olmuş. İşte bazı yerlere girilmiyor vesaire. Tabii ki önlemler var. İşte protestolarda vesaire gibi noktalardan etkilenmemesi açısından bazı noktalarda güvenlik bariyerleri oluşturulmuş. Enteresan. Yani Beyrut'un içinde aslında tarihi özellikle gezilecek noktaları böyle geziyorsunuz ama Beyrut'a geldiğinizde eğleneceksiniz, yemek yiyeceksiniz, çevreyi gezeceksiniz. Çevreyi neresi? İşte yine o radyo programında anlatmıştım. Sevgili Canan'la yaptığımız radyo programında Beyrut hakkında, Beyrut'ta neler yapılır konusunda gerçek bir rehber gibi oldu. Ve yarım saat yaklaşık boyunca anlatarak Beyrut'ta çevrede neler olduğunu anlattım. Canan'la birlikte paylaştık. O da güzel bir podcast oldu. Beyrut'a gelmeden önce onu da mutlaka dinleyin. Ama Beyrut'un etrafında tabii gezilecek çok fazla yer var. Baalbek, Anjar ve Sara turları var. Yine onun yanında Harissa, teleferikle çıkılan çok özel bir nokta var. Daha sonrasında Biblios'a gidiliyor. Onun dışında burada yazın geldiğinizde çok fazla denize girebileceğiniz koy, beach vesaire nokta bulunuyor. Hani Beyrut'ta yapılacak şey çok. Daha doğrusu Beyrut'a gelip çevrede yapabileceğiniz şey de çok. Beyrut'un akşamlarında özellikle yapabileceğiniz şeyler de çok fazla. Özellikle eğlence konsepti olarak dünyada eşi bulunmayan yerlerden bir tanesi. Yani çok eğlenceli bir nokta. Çok özel kulüpler, çok özel barlar, çok özel mekanlar var. Bundan dolayı da Beyrut sanıyorum eski haline çok kolay bir şekilde gelecek.